mühendis değilsen savunma sanayinin dışında kalacağını düşünüyorsan, bu eksik bir bakış. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi yalnızca mühendislik diplomasıyla girilen dar bir alan değil. Havacılıktan kara platformlarına, deniz sistemlerinden siber güvenliğe, elektronik tasarımdan üretim hattına kadar uzanan geniş bir teknoloji ekosistemi oluşuyor. Bu ekosistemde gençlerin konumu artık sadece okudukları bölümle belirlenmiyor. Geliştirdikleri beceri, ürettikleri proje, tuttukları teknik kayıt, katıldıkları yarışma ve oluşturdukları portföy, diplomadan daha görünür hale geliyor. Bir genç uçan sistemlerin yazılımına, sensörlerine ve kompozit yapısına yönelebilir. Başka bir genç kara araçlarının dayanıklılığına, robotik sistemlerine ve saha testlerine odaklanabilir. Bir diğeri gemi sistemleri, radar entegrasyonu, haberleşme ve bakım kültürü üzerinden deniz tarafında kendisine yol açabilir. Siber güvenlik, veri analizi, gömülü yazılım, elektronik kart tasarımı ve üretim kalitesi ise bu büyük yapının farklı kapılarıdır. Asıl mesele artık yalnızca hangi bölümü okuduğun değildir. Asıl mesele, hangi beceriyi gerçekten işe dönüşecek seviyeye getirdiğindir. Stratejik odak olarak yeni bir analiz ile karşınızdayız. Bu bölümde, Türkiye'nin savunma sanayindeki büyümesini sadece uçaklar, gemiler, füzeler ve insansız sistemler üzerinden değil, bu sistemleri ortaya çıkaran insan kaynağı üzerinden okuyacağız. Kaan'ın pistten ayrıldığı an, Kızılelma'nın gökyüzündeki görüntüsü, Akıncı'nın mühimmat entegrasyonu, Milgem'in denize inişi ya da siper atış testi ilk bakışta büyük bir teknoloji vitrini gibi görünür. Bu görüntüler doğal olarak dikkat çeker. Fakat savunma sanayini sadece platform haberi olarak izlediğimizde büyük resmi kaçırırız. Çünkü her sistemin arkasında farklı bir emek, farklı bir uzmanlık ve farklı bir çalışma disiplini bulunur. Tasarım ekipleri platformu şekillendirir. Üretim hattındaki ustalar kağıt üzerindeki fikri gerçek parçaya dönüştürür. Yazılımcılar sistemi akıllı hale getirir. Test ekipleri hatayı yakalar. Kalite süreçleri yapılan işin sahada güvenilir olmasını sağlar. Elektronikçiler, mekanikçiler, kaynak uzmanları, veri analistleri ve teknisyenler aynı zincirin farklı halkaları olarak çalışır. Bir ülkenin savunma sanayi yalnızca ürettiği sistemlerle büyümez. O sistemleri tasarlayacak, üretecek, test edecek, sahada çalışır halde tutacak ve yıllar içinde geliştirecek insan gücüyle büyür. Bu yüzden bugün konuşmamız gereken şey sadece yeni projeler değil. O projelerin içine hangi gençlerin gireceği, hangi becerilerin değer kazanacağı ve lise ya da üniversite çağındaki bir öğrencinin bugünden nasıl hazırlanacağıdır. Savunma sanayinin hava tarafında hız, hassasiyet ve hafiflik öne çıkar. İnsansız hava araçları, savaş uçakları, eğitim uçakları, helikopterler ve akıllı mühimmat sistemleri, aerodinamik, uçuş kontrol, kompozit üretim, aviyonik, gömülü yazılım, görüntü işleme, sensör teknolojileri ve simülasyon kültürüyle gelişir. O alana yönelen bir genç, matematik ve fiziği yalnızca okul dersi olarak görmemelidir. Bir kanadın neden o formda tasarlandığını, bir motorun platforma nasıl güç verdiğini, bir sensörün görüntüyü nasıl işlediğini ve uçuş yazılımındaki küçük bir kararın sistemin davranışını nasıl değiştirdiğini merak etmelidir. Hava platformlarında milimetrik hata büyük sonuç doğurabilir. Hafiflik, dayanım, yazılım güvenliği ve test disiplini aynı masada buluşur. Bu yüzden havacılık tarafı gençlerden yalnızca teorik bilgi değil, dikkat, sabır, ölçüm kültürü ve sistem mantığı ister. Kara tarafında tablo farklıdır. Zırhlı araçlar, insansız kara araçları, tank modernizasyonları, füze taşıyıcı platformlar, mobil radarlar ve kara robotları daha sert saha koşullarıyla karşılaşır. Burada mekanik dayanım, güç aktarımı, süspansiyon, zırh malzemeleri, elektromekanik kontrol, otonom hareket, arazi testi ve bakım kolaylığı öne çıkar. Kara sistemleriyle ilgilenen bir genç, sadece aracın görünüşüne değil, onun araziye nasıl tutunduğuna, yük altında nasıl davrandığına, sensörlerle çevresini nasıl algıladığına ve zorlu koşullarda nasıl çalışır kaldığına bakmalıdır. O alan üretim kültürünü, dayanıklılık fikrini ve saha gerçekliğini daha sert biçimde öğretir. Bir sistem laboratuvarda çalışabilir. Fakat çamurda, tozda, sıcakta, soğukta ve titreşim altında aynı performansı göstermiyorsa görevini tam anlamıyla yerine getiremez. Deniz tarafı ise savunma sanayinin en karmaşık ve sabır isteyen alanlarından biridir.
Korvetler, fırkateynler, denizaltılar, insansız deniz araçları, sonar sistemleri ve gemiüstü savaş yönetim sistemleri, gövde tasarımı, kaynak kalitesi, deniz şartlarına dayanım, güç sistemleri, radar entegrasyonu, haberleşme, sensör füzyonu ve uzun süreli bakım disipliniyle şekillenir. Deniz ortamı hata affetmez. Tuzlu su, korozyon, titreşim, nem, uzun görev süreleri ve dar alanlarda çalışan karmaşık sistemler, hem mühendislik hem de üretim tarafında yüksek disiplin ister. O alana yönelen gençler, gemi sistemlerini sadece büyük çelik yapılar olarak değil, birbiriyle sürekli konuşan mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım katmanları olarak okumalıdır. Siber güvenlik ve elektronik ise hava, kara ve deniz ayrımının tamamına temas eder. Modern platformların tamamı veriyle çalışır. Radarlar, kameralar, haberleşme sistemleri, görev bilgisayarları, elektronik harp sistemleri ve sensör ağları, yazılım ve elektronik altyapı olmadan anlamını kaybeder. Bugünün savunma sanayi yalnızca fiziksel sistemleri korumaz. Veri korunur, yazılım korunur, haberleşme korunur, sistemlerin dijital hafızası korunur. Bu nedenle siber güvenlik farkındalığı sadece bilgisayar mühendislerinin konusu değildir. Teknik alanda ilerlemek isteyen her genç, yazılımın, verinin ve haberleşmenin modern platformlardaki yerini anlamak zorundadır. Bütün bu alanların ortak noktası şudur: savunma sanayi gençlerden sadece ezber bilgi beklemez. Bu sektör, yaptığı işi gösterebilen insanı öne çıkarır. Üreten, deneyen, hata bulan, sonucu ölçen, raporlayan ve yeniden deneyen genç daha güçlü görünür. Diploma kapıyı aralayabilir. Fakat içeriye girmek için gerçek beceri gerekir. Bu becerilerin başında sistem düşüncesi gelir. Sistem düşüncesi, yapılan işin bütüne etkisini görebilmektir. Bir kablodaki hata platformu durdurabilir. Bir yazılım satırındaki açık görevi riske atabilir. Bir kaynak noktasındaki zayıflık sahada ciddi sonuç doğurabilir. Bir test raporundaki eksik bilgi, aylar sonra daha büyük bir soruna dönüşebilir. Bu yüzden savunma sanayinde küçük iş yoktur. Her ayrıntı, sistemin kaderine dokunur. İkinci kritik beceri modelleme ve simülasyon kültürüdür. Modern savunma sanayi sahaya çıkmadan önce dijital ortamda düşünür. Bir parçanın ne kadar dayanacağı, bir İHA'nın hangi şartlarda kararlı uçacağı, bir kara aracının arazide nasıl davranacağı, bir geminin yüksek deniz durumunda sistemlerini nasıl koruyacağı ya da bir radarın hedefi hangi mesafede algılayacağı önce bilgisayar ortamında sınanır. Bu nedenle gençlerin simülasyon, analiz, temel kodlama, dijital tasarım ve veri okuma kültürüne erken yaşta temas etmesi büyük avantaj sağlar. Üçüncü beceri dokümantasyon disiplinidir. Bu kelime kulağa sıkıcı gelebilir. Fakat savunma sanayinde yapılan işin kaydı, işin kendisi kadar değerlidir. Ne üretildi, hangi ölçüm yapıldı, hangi hata görüldü, nasıl düzeltildi ve hangi testten geçti? Bu kayıt tutulmadığında bilgi kişide kalır. Kişide kalan bilgi ise sistemin hafızasına dönüşmez. Dördüncü beceri ekip uyumudur. Savunma sanayinde büyük sistemler tek kişinin masasında kurulmaz. Yazılımcı elektronikçiyle konuşur. Makineci üretim hattını dinler. Tasarım ekibi test ekibinden gelen geri bildirimi dikkate alır. Saha ekibi merkeze gerçek problemi taşır. Burada iyi ekip olmak güzel bir söz değil, işin zorunlu parçasıdır. Eğer bugün lisedeysen, savunma sanayi senin için uzak bir dünya olmak zorunda değil. Doğru becerilerle bu yolculuk şimdiden başlayabilir. Mesleki ve teknik liselerde okuyan gençler bu noktada ciddi bir avantaja sahip. Elektrik, elektronik, makine, mekatronik, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon, uçak bakım, metal teknolojileri, CNC, kaynak, kalıpçılık ve kalite kontrol gibi alanlar savunma sanayine doğrudan temas eder. Burada eski meslek lisesi algısını aşmak gerekir. Modern üretim sadece el becerisiyle ilerlemiyor. Teknik resim okuyabilen, ölçüm yapabilen, CNC tezgahını anlayan, sensörlerle çalışabilen, temel kodlama bilen ve robotik sistemlere dokunabilen gençler daha hızlı öne çıkıyor. Sektör artık yalnızca klasik anlamda usta aramıyor.
teknolojiyi anlayan teknisyen, üretim hattını okuyabilen operatör, ölçüm sonucunu yorumlayan kalite personeli ve sistemi sahada çalışır halde tutan teknik insan arıyor. Lise öğrencisi için ilk hedef büyük cümleler kurmak değil, küçük ama gerçek işler üretmektir. Basit bir devre kurmak, küçük bir robot yapmak, bir sensörden veri almak, bir motoru kontrol etmek, bir CAD çizimi hazırlamak, 3 boyutlu yazıcıyla parça üretmek, kısa bir teknik rapor yazmak ve İngilizce teknik doküman okuyabilmek bu yolun ilk adımlarıdır. Havacılığa ilgi duyan bir lise öğrencisi model uçak, drone sistemleri, sensörler, temel elektronik, basit uçuş kontrol mantığı ve teknik İngilizce üzerine gidebilir. Kara sistemlerine yakınlık duyan bir öğrenci mekanik tasarım, robotik, motor kontrol, malzeme dayanımı, arazi robotları ve 3 boyutlu tasarım üzerinden ilerleyebilir. Deniz tarafına ilgi duyan gençler elektrik sistemleri, gövde yapısı, kaynak kalitesi, haberleşme, su geçirmezlik, sensörler ve gemi sistemleri hakkında temel farkındalık geliştirebilir. Siber ve yazılım tarafını hedefleyenler ise temel programlama, ağ mantığı, Linux kullanımı, siber güvenlik farkındalığı, görüntü işleme ve veri analiziyle erken yaşta tanışmalıdır. Bu noktada Teknofest gibi yarışmalar büyük fırsat sunar. Bir genç yarışmaya katıldığında yalnızca proje yapmaz. Takım çalışmasını, zaman baskısını, teknik raporlamayı, sunumu ve hata karşısında direnç göstermeyi öğrenir. Roboik gibi robotik yarışmalarda öğrenciyi izleyici olmaktan çıkarır, üretici yapar. Siber güvenlik eğitimleri ve kampları ise gençlere modern sistemlerin dijital tarafını tanıtır. Çünkü geleceğin savunma sanayinde yazılım, haberleşme ve veri güvenliği her platformun ortak meselesidir. Üniversitede diploma önemini korur. Fakat farkı oluşturan şey portföydür. Bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenci yapay zeka, görüntü işleme, gömülü yazılım, simülasyon, siber güvenlik ve görev yazılımları üzerine çalışabilir. Elektrik elektronik tarafı radar, haberleşme, aviyonik, sensörler, kontrol sistemleri ve elektronik harp alanlarına açılır. Makine mühendisliği kara araçlarından deniz platformlarına, hava araçlarından yapısal tasarıma kadar geniş bir çalışma alanı sunar. Havacılık ve uzay mühendisliği aerodinamik, uçuş kontrol, yapı tasarımı ve sistem entegrasyonu üzerinden savunma sanayine bağlanır. Mekatronik, robotik sistemler, otonom platformlar ve elektromekanik entegrasyon tarafında güçlü bir karşılık bulur. Malzeme mühendisliği kompozitler, kaplamalar, zırh yapıları, yüksek sıcaklık malzemeleri ve dayanım çalışmalarıyla öne çıkar. Endüstri mühendisliği ise üretim ekosistemi, kalite süreçleri, kaynak planlaması, verimlilik, proje takibi ve alt yüklenici entegrasyonu tarafında değer üretir. Fakat bölüm ne olursa olsun, gençlerin erken dönemde bir çalışma hattı belirlemesi büyük avantaj sağlar. Hava tarafına yönelen bir üniversiteli kontrol sistemleri, gömülü yazılım, aerodinamik, kompozit malzeme, aviyonik ve simülasyon üzerinde derinleşebilir. Kara alanına yönelen öğrenci mekanik tasarım, güç aktarımı, robotik, otonom hareket, zırh malzemeleri, dayanım analizi ve saha testleriyle güçlü bir portföy oluşturabilir. Deniz sistemleriyle ilgilenen öğrenci gemi sistemleri, enerji yönetimi, radar ve sonar entegrasyonu, haberleşme, korozyon, gövde dayanımı ve uzun süreli bakım mantığını öğrenerek kendisini farklılaştırabilir. Siber ve elektronik alana yönelen gençler ise bu üç platform dünyasının tamamına temas edebilir. Çünkü modern savunma sistemlerinin ortak dili yazılım, veri, haberleşme, sensör ve elektronik güvenliktir. Portföy burada belirleyici hale gelir. Bir yazılımcı adayı için GitHub hesabı boş kalmamalıdır. Görüntü işleme denemesi yapmak, basit bir simülasyon yazmak, gömülü sistem uygulaması geliştirmek ve açık kaynak projelere katkı vermek güçlü bir iz bırakır. Linux ve benzeri açık kaynak yapılar gençlere yalnızca teknik bilgi kazandırmaz. Ortak çalışma kültürü de kazandırır. Bir makineci çizimlerini düzenli tutmalı, CAD çalışmalarını saklamalı, analiz sonuçlarını dosyalamalı, ürettiği parçayı fotoğraflandırmalı ve ölçüm sonuçlarını raporlamalıdır. Bir elektronikçi devre çalışmalarını belge haline getirmeli, PCB tasarımlarını, sensör uygulamalarını, haberleşme denemelerini ve test sonuçlarını düzenli biçimde arşivlemelidir. Bir teknisyen adayı yaptığı işin sadece sonucunu değil, yöntemini de göstermelidir. Çünkü iş görüşmesinde güçlü cümle, "Ben bunu yaptım" değildir. Daha güçlü cümle şudur:
Ben bunu yaptım, test ettim, hata aldım, düzelttim ve raporladım. Savunma sanayinin görmek istediği yaklaşım budur. Bu yüzden gençler için temel tavsiye nettir. Kendini görünür yap. Sadece merak, sadece istek ve sadece iyi niyet yetmez. Proje dosyası, teknik rapor, çizim, kod, yarışma deneyimi, staj ve sunum, genç bir adayın sektöre kendini anlatma biçimidir. Vizyoner genç, savunma kariyer, Saha İstanbul, Saha Akademi, Teknofest, Roboik, siber güvenlik kampları, üniversite kulüpleri ve teknopark etkinlikleri bu nedenle takip edilmelidir. Bu yapılar gençlere sektörü tanıtır, gerçek problemlerle temas kurdurur, mentörlerle buluşturur ve staj kapılarına yaklaşma imkanı sağlar. Yarışmalar gençleri üretici yapar. STEM'ler sektörü tanıtır. Mentörlük programları yön gösterir. Teknopark etkinlikleri gerçek problemlerle temas kurdurur. Açık kaynak projeler teknik disiplin kazandırır. Bu nedenle savunma sanayine girmek isteyen genç, yalnızca ilan bekleyen kişi olmamalıdır. Kendi yolunu görünür hale getiren, yaptığı işi belgeleyen ve sektördeki fırsatları düzenli takip eden aday daha güçlü konumlanır. Savunma sanayinde çalışmak yalnızca iyi bir iş bulmak anlamına gelmez. O alan, teknolojiyle güvenliğin kesiştiği yerdir. Bir radar sistemi yalnızca cihaz değildir, bir ülkenin görme kabiliyetidir. Bir motor sadece mekanik parça değildir, bir platformun hareket özgürlüğüdür. Bir yazılım yalnızca kod değildir, sahadaki karar hızıdır. Bir teknisyenin düzgün yaptığı kaynak, bir mühendisin doğru yaptığı analiz, bir yazılımcının güvenli yazdığı kod ve bir kalite uzmanının dikkatle tuttuğu rapor, sahada sistemin kaderini etkileyebilir. Bugün Türkiye savunma sanayinde yeni bir eşiğe ilerliyor. Bu eşiği yalnızca büyük şirketler taşımayacak. Büyük projeler de tek başına yeterli olmayacak. Asıl yükü kendini geliştiren gençler taşıyacak. Teknik beceri kazanan lise öğrencileri, proje üreten üniversiteliler, üretim kültürüne sahip teknisyenler, analitik düşünen mühendisler ve sahada çözüm üreten ekipler bu dönüşümün gerçek taşıyıcıları olacak. Geleceğin savunma sanayi bugünün gençlerinin elinde şekillenecek. Soru artık sadece Türkiye'nin ne üreteceği değil. Asıl soru, bu üretimin içinde hangi gençlerin yer alacağıdır. O alanda yer almak isteyen genç için yol bugünden başlar. Önce kendisine yakın bir çalışma hattı belirler. Havacılık, kara platformları, deniz sistemleri, siber güvenlik, elektronik ya da üretim tarafında hangi beceriyi geliştireceğini netleştirir. Sonra küçük ama gerçek bir proje üretir. Bunu raporlar. Görünür hale getirir. Yarışma, staj, açık kaynak ve teknik topluluklar üzerinden yeni kapıların izini sürer. Stratejik odak olarak bu analizde savunma sanayinin yalnızca uçaklardan, gemilerden, füzelerden ve sistemlerden ibaret olmadığını ele aldık. Bu alan gençler için yeni bir kariyer haritası, yeni bir istihdam kapısı ve Türkiye'nin yüksek teknoloji yolculuğunda güçlü bir vizyon alanı sunuyor. Sen kariyerinin hangi aşamasındasın? Lise öğrencisi misin, üniversitede misin, yoksa sektöre girmek için hazırlık mı yapıyorsun? Yorumlarda kendi hedefini paylaş. Belki de bu video, birbirine yol gösterecek gençlerin buluşma noktası olur. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Ailemize katılmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi kariyer hedefinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu hikayenin bir sonraki bölümü, belki de sizinle yazılacak.